turizmin patladığı yer arkadaşlar yani. Çünkü lütfen. Bali'deyiz yani. Buraya gelmeyeni dövüyorlar. Bunların hepsi kadrolu arkadaşlar. KPSS ile atanıyorlar buraya. Bir tane güzel bir kahvaltı tabağı söyledim kendime, böyle yumurtalı, avokadolu. Çok güzel bir yer burası. Bir ibadethane. Girişte ücretsiz bir şekilde bu kıyafetleri giyiyorsunuz ama buraya giriş ücretli. Endonezya bizler için vizesiz arkadaşlar. 30 gün boyunca burada seyahat edebiliyoruz vize almadan. Maymunlar cehennemin seti gibi saldırıyorlar bir yere. Ne oldu? Öğle arası bitti de mesaiye mi yetişiyorsunuz? Ne oldu? Vergi ekliyorlar. Mesela buranın vergisi %10'muş. Şimdi Bali Hinduizmi animist inançlarla Budist öğretileri harmanlayıp oluşturdukları bir inanç sistemi. Peki nedir animist inançlar? Bundan Luwak'ın haberi var mı? Yok. Hayvana bir şey var mı? Yok. Hayvan da garibim orada yesin meyveleri bıraksın. Siz onu böyle toplayın. Sabah evlerin önüne bıraktıkları o çiçekleri, pirinçleri görmüştük ya. Kapınızı açık bırakmayın, içeri girebilirler diye uyarı yazmışlardı otelin yorumlarına. Ben görmedim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Günaydınlar, selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şöyle kadraja girmeye çalışacağım ama birazcık karanlık kaldım. Endonezya'ya geldim arkadaşlar. Şu an meşhur Bali adasındayım. Bir süre Bali'de seyahat edeceğiz. Burayı keşfetmeye çalışacağız. Elimden geldiğince sizlere burayı gösterip anlatmak istiyorum. Sosyal medyada o kadar çok Bali tanıtıldı, o kadar çok Bali anlatıldı ki bir süredir bundan kaçıyordum aslında. Yani çok popülerleşti. Birazcık uzak durmaya çalışıyordum ama hazır buraya kadar yolum düşmüşken, yani Sri Lanka'dan bir rota çizmeye çalıştım. Hazır böyle bu taraflarda bir rota çizmeye çalışıyorken, gezip görmediğim yerleri ziyaret etmek istiyorken Bali'yi de araya böyle bir sıkıştırmak istedim arkadaşlar. Yani en son ben çocukken bizim mahallenin tinercileri bu kadar Bali diyordu. Bir de son zamanlarda sosyal medyada bu kadar çok Bali lafı geçmeye başladı. Dedim gelelim bir görelim. Ne varmış bu Bali'de? Gerçekten gezmeye, ziyaret etmeye değer mi? Anlatıldığı kadar güzel bir yer mi? Gelip göreyim istedim. Sizler için de videolar yapacağım arkadaşlar. Bulunduğum, kaldığım otelden başlamak istedim. Çok güzel bir manzarası var otelin. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Odamın balkonundan manzara bu şekilde arkadaşlar. Önümüzde hemen bir havuzumuz var. Dilerseniz yüzebiliyorsunuz. Burada yüzebileceğiniz bir havuz. Yemyeşil bir arazi ve araya serpiştirilmiş yapılar arkadaşlar. Gayet güzel ve tatlı bir manzaramız var. Odam da burası arkadaşlar. Şöyle çift kişilik bir yatak var. Kıyafet dolabı var. Kettle'ımız var. Sürekli çay, kahve ve su getiriyorlar. Burada buzdolabı var. Televizyonumuz var. Tuvaleti, banyosu içerisinde gayet temiz. Şöyle göstereyim. Bazen böyle karınca, örümcek vesaire bir şeyler görebiliyorsunuz. Telaş yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Kendi hallerinde takılıyorlar. Sonuçta biz doğanın içerisindeyiz. Aslında onların evine konuk olmuş durumdayız. Şimdi gelelim can alıcı noktaya. Ben gecelik ne kadar ödüyorum buraya? Buranın geceliği $20 arkadaşlar. Ben aşağı kaldığım yerin adını yazacağım. Tam bir fiyat performans yeri. Konumu gayet iyi. Şu an Ubud'dayım. Bali çok büyük bir ada. Bundan bahsedeceğim. Şu an Ubud'dayım ben. Tam Ubud'un merkezinde kalıyorum. Gecelik $20 ödüyorum arkadaşlar. Şöyle sizlere havuzun olduğu kısmı aşağıdan göstereyim. Böyle heykelcikler var arkadaşlar. Değişik tasarımlarda heykelcikler var. Bakın önüne bir ritüel olarak her sabah dua ediyorlar. Pirinç koymuşlar, çiçek koymuşlar vesaire. Havuzun olduğu kısmı da şuradan göstereyim. Burası zengin bir kişiye ya da bir aileye ait evmiş. Onlar bir işletmeye çevirmişler. Sanki ev değil, tapınak arkadaşlar. Yani doğanın içerisine buranın dokusunu bozmayacak şekilde çok güzel evler inşa etmişler. Yani evler de gerçekten güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Kimisi sanırım kendileri kalıyor burada. Çalışanlar da kalıyor olabilir. Kimisi de otel mantığı, müşteriler kalıyor. Dua ettikleri böyle bir alan var. Ufak tapınakçı kurmuş bildiğin eve ya. Şöyle balıkları göstermek istiyorum size. Bazı işletmelerin içerisinde çeşitli servisler oluyor. Restoran oluyor, masaj salonu oluyor ufak böyle vesaire. O tarz yerler oluyor arkadaşlar. Kaldığımız işletmenin ana kapısı burası. Bakar mısınız? Harbiden çok güzel ya. Bütün bu işlemeler, detaylar hepsi çok güzel. Her heykelciğin önüne bir pirinç, bir çiçek, bir şey konmuş. Tasarımlar çok ilginç, karakterler çok ilginç. Bakın orada, şuraya giriş var mı bilmiyorum ama şuradan fili göstermek istiyorum. Onun önüne de bir şeyler konulmuş, sabah dua edilmiş belli. Şunu anlatacağım. İyi bakın buna arkadaşlar. Şunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Burası ana cadde arkadaşlar. Kaldığım yerde bir sokak var. Oradan içeriye doğru giriyorsunuz. Hemen iç kısımda kalıyor. Gayet sessiz, sakin bir yerde kalıyor. Yani bu araçların sesini vesaire hiç duymuyorsunuz.
Ana caddenin üzerinde de bir sürü dükkan var. Tahmin edebiliyorsunuzdur. Restorandır, kafedir, markettir. 24 saat açık olan marketler var. Uluslararası restoranlar var. Kore mutfağı, Japon mutfağı vesaire vesaire. Yerel yemekleri de burada bulabiliyorsunuz. Masaj salonu var. Hediyelik eşya dükkanları var. Alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar var. Merkezi bir konum. Gayet güzel bir konum. Ben şimdi hemen gezmeye başlıyorum. Karnım çok aç değil. Bu arada burada bir exchange ofis var. Doları 16.200'den bozuyor arkadaşlar. Ofisi görmüşken göstereyim sizlere. Karnım çok aç değil. Hemen geziye başlayalım. Bir ara oturur bir şeyler yeriz. Bu arada bir not düşeyim. İlk gördüğünüz yerden para bozdurmayın arkadaşlar. Bakın burada mesela 16.525'ten doları bozuyorlar. Gidin, araştırın, bakın birkaç farklı yere bakın. Daha iyi kur veren ve güvenilir bir yer bulup oradan paranızı değiştirin. Şu an Maymun Ormanı'nın hemen yanındayım arkadaşlar. Zaten benim kaldığım yerde Maymun Ormanı'na çok yakın. Normalde yorumları okurken yazmışlardı. Balkonunuza kadar geliyorlar. Camınızı, pencerenizi, kapınızı açık bırakmayın, içeri girebilirler diye uyarı yazmışlardı otelin yorumlarına. Ben görmedim ama Ubud'u gezerken görmeniz çok mümkün arkadaşlar. Burada da bit mi ayıklıyor, ne yapıyor? Takılıyorlar burada kendi hallerinde. Dikkat edin yani, sağdan soldan bir yerden gelip saldırıyorlarmış. Çantanızı açıp bir şeyler almaya çalışıyorlarmış. Gözlüğünüzü almaya çalışıyorlarmış. Biraz böyle agresif takılabiliyorlarmış kardeşlerimiz, primat dostlarımız. Doğal yani, onların yaşantısı bu kardeşim. Sen gelmişsin buraya, bina dikmişsin. Herif tabii gelip saldıracak, senden muzunu çalacak yani. O bu şekilde karnını doyuruyor. Videoya devam etmeden önce sizlere videomuzun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Odo. Odo, içerisinde 45'ten fazla uygulama olan kapsamlı bir işletme yönetim yazılımı. Satış, finans, CRM, insan kaynakları, pazarlama gibi süreçleri Odo sayesinde tek bir çatıdan yönetebilirsiniz. Üstelik bu süreç bununla da sınırlı değil. Odo ile kendi web sitenizi sadece 4 adımda ve ücretsiz bir şekilde kolaylıkla kurabilirsiniz. Bunun için site türünü, sektörünüzü, hedeflerinizi, renkleri, sayfaları ve şablon biçiminizi seçmeniz yeterli ve dakikalar içerisinde siteniz hazır. Odo'nun kullanıcı dostu sürükle bırak yöntemiyle sitenizi dilediğiniz gibi özelleştirebilir, metinleri, görselleri ve renkleri kolayca dizayn edebilirsiniz. Benim oluşturduğum web sitesi böyle oldu. Sizce nasıl olmuş? Yorumlara yazın lütfen. Odo'nun en önemli avantajlarından biri ise ömür boyu tamamen ücretsiz olması. Sınırsız kullanıcı, ücretsiz hosting ve teknik destek de buna dahil. Üstelik Odo 1 yıl boyunca ücretsiz alan adı da sağlıyor. Odo'nun tüm uygulama paketini kredi kartı bilgisi girmeden ücretsiz deneyebilirsiniz. Böylesine kapsamlı ve kolaylık sağlayan bir hizmetten faydalanmak istiyorum derseniz açıklamaya bıraktığım linkten Odo'yu inceleyebilirsiniz. Burası Maymun Ormanı'nın girişi arkadaşlar. Bileti de şuradan alıyoruz. Ticketing yazıyor. Hemen şöyle sıraya girelim. Biletimizi alalım. Can I get one ticket please? 100,000. How are you today? Good. How are you, sir? Yeah, I'm good. Thank you so much. Türkiye. Turkey. Yeah. 100.000 rupi arkadaşlar buraya giriş. Thank you so much. Have a nice day. Şöyle göstereyim. Yetişkinler 100.000 rupi, çocuklar 80.000 rupi. Burada oturumunuz varsa fiyatlar 80.000 rupi. Yetişkin için, çocukta 60.000 rupi arkadaşlar. Bakın burada maymunları beslemek istiyorsanız pazar günleri besleyebiliyormuşsunuz ve çarşamba günleri besleyebiliyormuşsunuz. Diğer günlerde selfie saatleri var. Şöyle maymunla selfie çekiyorlar arkadaşlar. Şöyle kucağınıza alıp besleyebiliyorsunuz. Saatleri var. Sabah 9.30'dan akşam 4'e kadar. Aha da Wi-Fi şifresini de vereyim burada. Şöyle Monkey at Lobby diye. Çok güzel bir hizmet ya, ücretsiz internete bağlanabilmek. Birçok yere gidiyorsunuz artık, bu çağda bile ücretsiz internet bulamıyorsunuz. Gerçi siz açık ağlara çok güvenmeyin yine de. Şifrenizi girmeyin yani. Thank you. Terima kasih'di sanırım. Teşekkür ederim. Endonezya'da, Endonezya dilinde. Ama yöreye göre farklılık da gösteriyor olabilir. Öyle bir şey aklımda kalmış. Sanki burada yöreye göre farklı teşekkür ediyorlar, farklı bir kelime söylüyorlar diye aklımda kalmış. Neyse biz terima kasih, thank you devam edelim. İngilizce az çok biliyorlar. Burası turizmin patladığı yer arkadaşlar yani. Lütfen. Bali'deyiz yani. Buraya gelmeyeni dövüyorlar. Şu an geldiğimiz yeri bir sadece park olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bir ibadethane, bir kutsal alan olarak düşünün. Bayağı da bir ziyaretçi var. Doğal olarak buranın belli başlı kuralları da var. O kurallara uymanız gerekiyor. Dikkatlice okumanız gerekiyor o kuralları. Hem buraya saygı duymanız açısından, o saygıyı kaybetmemeniz açısından, hem de buradaki canlılara
zarar vermemeniz açısından, onları incitmemeniz açısından. İçeriye girmiş bulunuyoruz. Yemyeşil ya, ne kadar güzel bir alan. Hemen girişte böyle bir yer var arkadaşlar. 50.000 rupiye maymunla şu fotoğrafı çektirebiliyorsunuz. Buranın normal kadrolu çalışanları. Yani tamamen bir simülasyonun içerisinde yaşıyoruz. Buraya gelirken de sadece staff only, yani görevlilerin girebildiği bir kapıdan giriyordu bir maymun. Aha dedim, simülasyonda yaşıyoruz yani, çok net. Bunların hepsi kadrolu arkadaşlar. KPSS ile atanıyorlar buraya. Bu eş kontenjanından gelmiş galiba. Çocuğuyla mocuğuyla gelmiş. İl dışı görevi olsa gerek. Saldırıyorlar. Dikkat edin. Daha demin ablanın eteğini çekti bak. Bak eşofmana nasıl yapışmış. Yemek istiyor, yiyecek istiyor. Kıyamam ya. Ulan ne kadar da benziyoruz ya. Yani çok benziyoruz birbirimize. Sadece onlar 4 ayak üstünde daha çok duruyorlar. Biz o kadar durmuyoruz. Afiyet olsun reis. Yemek molası galiba. Burada veriyorlar mı? Şey yapıyorlar mı? Öğle yemeği sağlıyorlar mı size, yoksa kendiniz mi getiriyorsunuz evden? Ne yapıyorsun lan öyle? Hayvanın kafasına ekmek atar gibi. Nereden gidiyoruz? Şuradan mı? Buradan gidiyoruz. Güzel bak, çeşmenin olması güzel bir şey. Hava sıcak çünkü. Arada enseyi serinletmekte fayda var. Bak hemen çıktı kızın koluna, görüyor musun? Bak avucuna koydu yemeği, bak hemen kaçıyor. Oğlum bir fotoğraf çekecekler lan, o kadar para verdi. Bak çakala bak. Bak hemen selfie yapıştırıyor, bak görüyorsun değil mi? O fotoğraflar böyle çekiliyor arkadaşlar işte. Hayvanları kullanıyorlar. Hayvanlar da ekmeğinde tabii, yapacak bir şey yok. Karınları doyuyor maksat. Ne yapacaksın? Kapitalizm yani, yapacak bir şey yok. Onlar da nasibini almış. Eve ekmek götürecek. Burası kutsal bir alan arkadaşlar. Yani şu an bir park olarak düşünmeyin burayı. Bir park gezmiyoruz, bir orman gezmiyoruz sadece. Kutsal bir alan. Aynı zamanda ibadet ettikleri tapınak olarak kullandıkları da bir yer. Tabii bu hayvanların da doğal yaşamı aynı zamanda. 700'den fazla kuyruklu makak varmış arkadaşlar. Yani bu maymun türüne kuyruklu makak diyorlar. Şöyle göstereyim dostumu. Kuyruklu makak böyle oluyormuş. Endonezya'nın çok büyük bir çoğunluğu, böyle %90'lık kısmı diyebilirim, Müslüman arkadaşlar, ama burada farklı inançlara sahip insanlar da yaşıyor. Bali özelinde konuşacak olursam burada çok büyük bir çoğunluk, yine böyle %90-95'lere varan bir çoğunluk Hindu. Hindistan'daki Hinduizm'den farklı Bali Hinduizmi denen bir inanca sahipler arkadaşlar. Şimdi Hindu inancına göre de maymunların özel bir yeri var. Hanuman'ı temsil ediyor maymunlar. Maymunların komutanı olarak geçiyor Hanuman. Tanrısal bir varlık olarak Hinduizm'de ifade ediliyor. Gücü temsil ediyormuş, sadakati ve kötülüğe karşı korumayı temsil ediyormuş arkadaşlar. Bu yüzden maymunlar önemli bir yere sahip. Özgürce yaşıyorlar, kovulmuyorlar hiçbir yerden ve avlanmıyorlar arkadaşlar maymunlar. Yani maymunları avlamak yasak. Bu yüzden buradaki maymunlara özenle dikkat ediyorlar arkadaşlar. Yani korumaya çalışıyorlar, kollamaya çalışıyorlar. Sonuçta onların doğal yaşamındayız bir yandan. Biz burada aslında misafiriz. Gelen turistlere de, burayı gezecek olan turistlere de o uyarıları yapıyorlar, dikkat edin diye. Tabii bunu birazcık da böyle turizme çevirmişler. Görüyorsunuz yani, selfie çekiyorsun, para veriyorsun vesaire bilmem ne. Bunun bir ufak da turizmini yapıyorlar şimdi. Yapmıyorlar değil. Elemanlara baksana nasıl takılıyorlar kendi hallerinde. Buranın ağası paşası gibi takılıyor ya, baksana. Çok değişik hayvanlar ya gerçekten. Çok güzel bir oturma alanı yapmışlar buraya. Şuraya geçiş yasak. Sanırım orada maymunlar gösteri yapıyor. Tam bir amfiteyatro gibi. Orada tiyatro mu yapıyorlar, ne yapıyorlarsa artık. Ha bak burada geldi direkt. Çanta var çünkü. Ulan oturuşa bak. Böyle bir keyif yok ya. Böyle bir keyif yok arkadaş. Çok da yaklaşamıyorum. Dişlermişler fena yani. Maymun ısırması çok tatsız bir şey arkadaşlar. Aşısı $500 civarı bir şey diye biliyorum. O yüzden belli mesafeden biz görüntümüzü alalım. Dostlarımıza bakalım. Sonra güle güle deriz. Sakin kalmakta fayda var tabii böyle yerlerde. Yanımızdan yürüyorlar, geçiyorlar. Buradaki bazı ağaçların 1000 yıllık olduğunu düşünüyorlar arkadaşlar. O yüzden herhangi bir ağacın burada kesilmesi yasak. Dediğim gibi kutsal bir alan. Bali Hinduizmi aktif bir şekilde burada icra ediliyor. İnsanlar gelip ibadet ediyorlar. Ritüellerini burada gerçekleştiriyorlar. Ne oldu oğlum? Genel merkezden emir mi geldi? Niye hepiniz o tarafa doğru gidiyorsunuz?
Maymunlar cehennemin seti gibi saldırıyorlar bir yere. Ne oldu? Öğle arası bitti de mesaiye mi yetişiyorsunuz? Ne oldu? Öğle yemeği saatiymiş, öğrendik. Daha yeni mola vermişler. Biraz önce bir yaygara koptu. Yemek yaygarasıydı büyük ihtimalle. Burada besliyor, bak orada bir şeyler var. Kesiyor, atıyor. Mısır, aynen. Mısır atıyor. Daha demin kereviz gibi bir şey vardı. Etrafa atıyor. Herkesi burada toplamıyor yani. Burada olay çıkar, kargaşa çıkar. Gerçekten çok benziyoruz bak. Bir ara böyle Üsküdar'da bedava baklava dağıtıyorlar diye millet üşüşüyordu böyle. Kavga ediyordu bir dilim baklava alacağım diye. Avuçluyorlardı tepsiyi. O hesap bak aynı. Hatta bunlar bir tık daha medeni bizden. Bir tık daha medeni bizden bunlar. Saçaklara bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl köklenmiş. Aşağı doğru uzamış. Ne kadar güzel gözüküyor ya. Hayran olmamak elde değil. Gerçekten hayran olmamak elde değil arkadaşlar. Şöyle bir ortam var ve buraya müthiş bir taş köprü yapmışlar karşıya geçebilmek için. 2 tane heykelcik var köprünün başında. Hemen şöyle girişinde. Ejderhaya benziyor. Bizleri karşılıyorlar. Değişik bir mitolojik yaratık. Burası tapınak arkadaşlar. Tapınak kısmına geldim. Sadece ibadet edenlerin girebileceği bir alanmış burası. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel ya şu işlemeler, bu heykelcikler, anıtlar, üzerindeki işlemeler harbiden çok güzel. O kadar fazla detay var ki üzerinde yani böyle incelerseniz dakikalarca incelersiniz böyle bir tane o anıtı. Gerçekten dakikalarca incelersiniz. Buradaki ortam böyle arkadaşlar. Gerçekten huzurlu bir yermiş. Çok huzurlu ve maymunlarla keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yermiş burası. Bali'deki ulaşımın bel kemiği arkadaşlar motosikletler. Ada çok büyük. Anladığım kadarıyla en rahat motosikletle bir yerden bir yere ulaşıyor insanlar. Yani yolları vesaireleri biraz da ben gördüm. Birkaç gündür buradayım. En rahat motosikletle bir yerden bir yere ulaşırsınız. Buraya gelenler için eğer ehliyetiniz varsa, motosiklet kullanmayı biliyorsanız kiralamanızı öneriyorlar. Tabii ki de dikkatli olun. Yani birazcık böyle çılgınca kullanan arkadaşlar var. Dikkat etmenizde fayda var. Ben bir yer görürsem fiyat da soracağım sizler için. Çünkü benim ehliyetim yok. Ben kullanmayı da bilmiyorum. O yüzden hiç riske atmadım arkadaşlar. Ama adada en rahat motosikletle hareket edersiniz. Çünkü gezip dolaşabileceğiniz yerler hep böyle birbirine ters yerlerde. O yüzden mototaksiye para vermektense sürekli olarak motor kiralamak daha mantıklı oluyor. Diyelim ki sizler de benim gibi motor kullanamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Mecbur mototaksi çağıracaksınız ya da taksi çağıracaksınız arkadaşlar. Grab ve Gojek isminde 2 tane uygulama biliyorum ben. Onlar burada çalışıyor. O uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu arada ufaktan bir yağmur başladı. Çünkü yağmur sezonundayız. Bali'nin sezonu değil şu an. Peki ne zaman gelinmeli Bali'ye? Ne zaman Bali'nin sezonu? Mayıs'la Ekim arası arkadaşlar. Ama genelde Haziran'la Eylül arası en böyle turizmin patladığı dönem olarak anılıyor. Çünkü kuru sezon. Yağış az arkadaşlar ya da yağış belki de hiç olmuyordur o sezonda. Ben gelmedim bilmiyorum. Yağışlı sezondayız şu an. Kasım'la Mart arası yağışlı sezon olarak geçiyor. Ocak'la Şubat en fazla yağışın alındığı dönem. Yani bu dönemde gelirseniz böyle yer yer bastıracak olan yağmurlara hazırlıklı olmanızda fayda var. Sürekli bir şemsiyeyle gezebilirsiniz bu genç kardeşimiz gibi. Ya da yağmurlu kalabilirsiniz. Yağmurda gezmeye kendinizi alıştırın dostlar. Ama şöyle bir avantajı var. Yüksek sezondaki kadar kalabalık değil. Yine burası Bali tabii ki de yani bir kalabalığı var. Çünkü sosyal medyada biliyorsunuz o kadar ciddi anlamda böyle bir PR yapıldı ki Bali hakkında. Dünyanın her yerinden insan buraya akın akın geliyor. Dediğim gibi Bali'ye gelmeyeni dövüyorlar. Öyle bir numarası var Bali'nin. Bu arada yanlış anlaşılmasın sözlerim yani. Gerçekten güzel bir yer. Böyle doğal bir güzel alanı kötüleyecek değilim tabii ki. Ama birazcık sanki böyle over turizm var gibi. Birazcık böyle belli noktalarda abartılıyor gibi hissediyorum. Bunu ilerleyen videolarda, ilerleyen dakikalarda da göreceğiz, konuşacağız. Herkes fikirlerini yazsın. Belki de biz de çok seveceğiz yani. O konuyu da konuşuruz dostlar. Bak mesela burada da 16.500. Bak görüyorsun değil mi? Kur sürekli değişiyor bir yerlerde. Ne diyecektim? Bu sezonun da şöyle bir avantajı var. Fiyatlar biraz daha düşüyor. Ben işte 20 dolara böyle bir yerde kalabiliyorum mesela. Daha az turist oluyor vesaire vesaire. Her dönemin kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Kulağımızı mahvettin reis ya. Türk restoranı. Dur fiyatlara bakalım hemen. Yaşa Turkish kebap diyor. Hemen şöyle fiyatları sizlere söyleyelim arkadaşlar. Tepsi kebap Hatay usulü 220.000 rupiye arkadaşlar.
fiyat 13 dolar gibi bir şey yapıyor. Ben aşağı yazacağım TL cinsinden ve dolar cinsinden fiyatları. Şöyle bir tavuk tabağı 160 bin rupi. Şöyle bir tavuk tabağı patatesli salatalı bilmem neli 150 bin rupi. Bu tabakta ayrı olarak pilav var. Çökertme yapıyorlarmış 135 bin rupi. Adana kebap var 190 bin rupi. Burada tavuk kanat, salatalar ve pilav var arkadaşlar. Böyle bir tabak 165 bin rupi. Dürüm Adana kebap 140 bin rupi. Şiş kebap 120 bin rupi. Burada tavuk döner var dürüm şeklinde 95 bin rupi. Burada mercimek çorbası var 70 bin rupi. Muammara var 85 bin rupi. Nasıl fiyatlar? Birazcık yorumlarda konuşalım. Göstereceğim birkaç yerde daha böyle fiyat, hem yerel yemeklere hem böyle dünya mutfağından yemeklere. Fiyatlara bakarız ama bu videoda genellikle Ubud ve çevresinde gezeceğiz. Sonraki videolarda Bali'nin farklı noktalarına da gideceğiz. Ben kaç tane video yaparım Bali'den bilmiyorum ama bir bütün olarak düşünün. Yani sadece bu videoya bakıp sadece burayı gezmiş, bunları anlatmış demeyin. Bir bütün olarak bakın, izleyin, ondan sonra bir tümden değerlendirin. Tabii ki de her yere gidemeyeceğim. Dediğim gibi çok büyük bir ada, gezilip görülecek çok fazla yer var. Deneyimlenecek çok fazla şey var ama ve lakin benim de zamanım kısıtlı. Farklı rotalara devam edeceğim çünkü. Kamerayı çok riskli bir yere koydum çünkü maymunlar dolaşıyor tepelerde. Umarım gelip almazlar kamerayı. Arkadaşlar çok güzel bir yere geldim. Ben bu kafeyi seviyorum. Adını ekranda görüyorsunuz şu an. Buraya ben birkaç kere geldim, oturdum, bir şeyler yedim, içtim, çalıştım. Hoşuma giden bir yer burası. Fiyatları da aşağı yukarı söyleyeyim. Şimdi ben bir sipariş verdim. Hatta şöyle önden şeftali suyu sipariş verdim. Daha doğrusu şeftalili çay. Üzerine böyle dondurma koydular. Hemen bir tadına bakalım. İlk defa dondurmalısını yiyeceğim bugün. Oo, gayet güzel. Ben önceden niye dondurmasızını hep içmişim hiç bilmiyorum yani. Çok daha lezzetli. Bunun fiyatı ne kadar arkadaşlar? Hemen söyleyeyim sizlere. 55 bin rupi. Genelde zaten 50-55 bin rupiye burada bir şeyler içebiliyorsunuz arkadaşlar bu kafede. Bu kafe özelinde söyleyeyim. O da ne kadar yapıyor? 3 dolar civarı bir şey yapıyor arkadaşlar. 3.3 dolarmış bu içeceğin fiyatı. O da 141 TL olarak günümüz kurunda. Bir de ne söyledim? Bir tane güzel bir kahvaltı tabağı söyledim kendime, böyle yumurtalı, avokadolu. Onun fiyatı da 90 bin rupi arkadaşlar. 5.4 dolar yapıyor. 231 TL. Buna birçok kafede buna rastladım. Vergi ekliyorlar. Mesela buranın vergisi %10'muş. Bir de servis ücreti ekliyorlar arkadaşlar. Yani siz bahşiş vermenize gerek kalmıyor. Tabii gönlünüzden koparsa yine tabii bahşişinizi verin ama zaten o servis ücretini ekliyorlar kendileri. Mesela şöyle bir şey yapıyor, bir de 105 yazıyor, tamam mı? Siz diyorsunuz 105 rupi mi? Değil. Aslında 105 bin rupi. O 3 tane sıfırı atarak yazıyorlar. Böyle bir sistemleri var. Birçok yerde vergi de ekliyorlar. Servis ücreti ekleyen de var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aşağı yukarı böyle 100-130 bin rupi arasına, yani böyle 6 dolarla 8 dolar arasına karnınızı doyurabiliyorsunuz burada. En pahalı yemek, böyle bir et yemeği gördüm, 320 bin rupiydi. O da işte 19 dolar civarı bir şey yapıyor arkadaşlar. Tabii bunun üstüne %10 vergi ekleyin, bu kafeye özel. Başka bir kafede belki vergi oranı farklıdır ya da servis ücreti farklıdır. Ama ana fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Fiyat bilgisi de vermiş olayım sizlere. Çok iyiymiş ya. Sevdim. Tabağımı göstereyim arkadaşlar sizlere. 3 tane yumurtadan şöyle bir omlet yapıyorlar. 2 tane ekmek var. Yağlı ekmek ve avokado dilimleri. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet lezzetli. Afiyet olsun. Endonezya bizler için vizesiz arkadaşlar. 30 gün boyunca burada seyahat edebiliyoruz vize almadan. Bali de Endonezya'nın bir parçası olduğu için burayı farklı bir yermiş gibi düşünmeyin. Dubai de öyle düşünülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir parçası değil, bağımsız bir yer gibi düşünülüyor. Belki Bali için de bunu düşünen vardır. Burası da Endonezya'ya bağlı bir yer arkadaşlar. 30 gün boyunca burada vizesiz seyahat edebiliyoruz. Buraya gelmeden önce bir form doldurmanız gerekiyor. Ülkeye giriş formu. Bilgilerinizi yazdığınız bir form. Çok basit bir form. Gelmeden önce onu doldurmanız yeterli ve QR kod olarak telefonunuzda bir ekran görüntüsü alırsanız iyi olur. Diyelim ki doldurmadınız. Havalimanına indiğiniz an QR kodlar var. Hemen internete bağlanıp hızlı bir şekilde onu doldurabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben akşamüstü ulaştım havalimanına. İnanılmaz bir kalabalık vardı. 1,5 saat sıra bekledim yaklaşık olarak. Daha sonrasında pasaport polisine geldiğimde bana şeyi sordu. Ne kadar kalacaksın? Ne yapmaya geldin? İşte şu kadar gün kalacağım. Turizm için geldim. Tamam. Hemen hızlı bir şekilde ülkeye girdim arkadaşlar. Öyle dümenden 1-2 tane prosedür olarak soru sordu. Bunun dışında ülkeye rahat bir şekilde girmiş oldum. Ülkeye girer girmez hemen böyle belli başlı
mağazalar başlıyor. Para değiştirebilirsiniz. Alışveriş yapabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz yerler var. Ve sim kart alabileceğiniz yerler var. Ben sim kartı havalimanından aldım arkadaşlar. Farklı birkaç tane telekomünikasyon şirketinin böyle standı vesairesi var. Hatırlamıyorum şimdi hangisinden aldığımı da, kırmızı beyaz bir logosu var, siz ekranda görüyorsunuz. 40 GB internet aldım, 400 bin rupi. Kartla da ödeyebilirsiniz, nakit de ödeyebilirsiniz ama ben havalimanında para bozmadım. Hemen kartla ödedim. O da ne kadar yapıyor işte, 24 dolar civarı bir şey yapıyor. 40 GB internet. Daha sonrasında hemen taksi uygulamasından bir taksi çağırdım kendime. Konaklayacağım yere doğru hareket ettim. Konaklamayı şu şekilde seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Şimdi Bali'de nereleri ziyaret edeceksiniz? Daha çok nerede vakit geçireceksiniz? Bu çok önemli. Buna göre konaklama seçiyorsunuz. Ben daha çok böyle Ubud çevresinde gezeceğim için Ubud'da konaklamayı tercih ettim. Burası diğer yerlere nazaran biraz daha uzak kalıyor. Böyle 1-1,5 saatlik bir mesafede, sürüş mesafesinde kalıyor. Biraz daha böyle doğanın içerisinde vakit geçirmek istiyorsanız, pirinç tarlalarını görmek istiyorsanız, yoga, meditasyon tarzı şeylerle uğraşıyorsanız Ubud çevresinde kalmak daha mantıklı diyorlar. Böyle yerel köyler, yaşamlar, sanat vesaire buralarda biraz daha fazla. Canggu isminde ya da Canggu olarak da okunuyor olabilir. Öyle bir bölge var. Genelde dijital nomadlar, yani böyle uzaktan çalışanlar, backpackerlar orada kalmayı tercih ediyorlar. İşte Instagram kültürü birazcık orası aslında. Kafeler var, surf öğreniyorlar. Göçebelerin, dijital göçebelerin yaşadığı yer orası arkadaşlar. Kuta Seminyak tarafı böyle parti, gece hayatı vesaire olarak anılıyor. O tarz amaç için geliyorsanız Kuta tarafında, Seminyak tarafında kalabilirsiniz. Uluwatu sahillerin olduğu, işte güzel gün batımının izlendiği, gerçi birkaç farklı noktada güzel gün batımı izleyebilirsiniz. Surf öğrendiğiniz bir yer olarak geçiyor Uluwatu. Bir de adalar var tabii, yani Bali'nin adaları var. Nusa Penida isminde bir ada var. Vahşi doğanın vesairenin olduğu bir ada. İşte Gili var vesaire. Yani nerede daha çok vakit geçirecekseniz orada kalmanızı öneriyorlar. Yani iyi araştırmanız lazım, yoksa sürekli uzun yol kat etmek zorunda kalırsınız. Bu arada birden bastırdı, bak birden bastırdı. Arkadaş işte yani yağmurlu sezonun da bu dezavantajı var. Rahat rahat gezemiyorsun. İçerik üreteceğim, video çekemiyorum. Hadi ben giyeyim, yağmurluğu gezeyim de kamerayı nasıl koruyacağım yani? Islanmaması lazım kameranın. Bekliyoruz böyle, yağmur yağıyor, duruyor, biz devam ediyoruz. Yağmur yine başlıyor, biz yine kaçıyoruz. Olayı böyle ama keyif almakta fayda var tabii ki. Söylenmeyeceğiz, mızmızlanmayacağız olduğu kadar arkadaşlar. Bir daha geliriz ama. Havalar düzgünken geliriz mesela. Sezonuna yakın bir dönemde geliriz. Sezonunda burayı düşünemiyorum. Akıl almaz bir kalabalık oluyordur diye düşünüyorum. Fena yağmaya başladı ya, baksana nasıl yağıyor. Bazen de durmuyormuş ama ha, onu da söyleyeyim yani. Artık bizim şansımıza. Kapalı bir pazar yeri buldum arkadaşlar. Burada hediyelik eşya ürünleri satıyorlar. Biraz da buraya gezelim. Hava patladı çünkü. Fena yağmur indiriyor, duruyor, tekrar yağmur indiriyor. Bugünkü planımı ve rotamı gözden geçirmem gerekebilir. Belki bu videoda göstermek istediğim bazı şeyleri bir sonraki videoda farklı şeylerle kombinleyerek ayrı bir video yapabilirim. Göreceğiz hep birlikte. Baksanıza. Duvara asılan şeyler galiba bu. Süsler. Değişik değişik. Buranın kültürüne uygun masklar arkadaşlar. Ne güzel yapmışlar ya. Bunu alacaksın işte, duvarına asacaksın. İstakozlu var, yunuslu var, filli var, karettalı var. Burada böyle el örmesi çantalar var arkadaşlar. Hiçbirinde fiyat yazmıyor ama büyük ihtimalle yüksekten açacaklarını düşünüyorum. Siz pazarlık yapacaksınızdır ve ona göre artık ücreti mukabilinde neyse alacaksınızdır kendinize bir şeyler. Çok güzel şeyler var bakın burada. Şöyle ufak heykelcikleri çok seviyorum ya. Artık magnet almaya son. Eğer çantamda yer varsa böyle mask vesaire de bakıyorum. Mesela bak bu çok iyiymiş. Ama çantamda yer yoksa böyle heykelcik. Fiyat da yazmıyor ya hiçbir yerinde. Pazarın iç kısmı bayağı sakin. Gelen giden yok bu tarafa. Genelde o kapalı alanda insanlar sanırım kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü ara ara yağıyor duruyor. Baksanıza havaya. Gözüküyordur diye düşünüyorum kameradan. Bayağı kapalı. Birkaç yerde fiyat sordum. Fiyat etiketi koymamalarının sebebi pazarlık payının olması arkadaşlar. Bir de her ürünün fiyatı farklı. Materyale göre fiyat değişiyor takdir edersiniz ki. O ufak
Heykelciklerin fiyatları böyle 6 dolarla 10 dolar arası değişiyor. Maskların fiyatları böyle 10 dolarla 20-30 dolar arası değişiyor. Boyutuna göre, yaptıkları materyale göre ve boyasına göre fiyat çekiyorlar. Tabii şimdi etiket koysa etiket belli. Böyle olunca çok rahatlıkla bir pazarlık payı koyabiliyor kendisine. Genellikle alışveriş yapanlar da turistler arkadaşlar burada. Bali deyince benim aklıma hep bizim eski mahalledeki tinerci abiler geliyordu böyle. Bali koklaya koklaya geçiyorlardı mahalleden. Bir de şu geliyor arkadaşlar. Şu videoyu muhakkak bileniniz vardır ya. Telif yemem umarım. Şöyle oynatacağım bunu. Baliciyim diye şarkı söyleyen amca. Tan 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 tan. Bu ilk patladığında bakayım kaç sene olmuş? 15 sene olmuş arkadaşlar. Ben evet lisedeydim ya, o dönemlerdeydim ben. Biz ne izliyorduk bunu ya. Ne komikti o zaman, acayip komik geliyordu ki şimdi hala komik geliyor. Üzerine bir de Bali'de olunca Balici aklıma ülkeye girerken herkes böyle gergin, stresli takılıyor. 1,5 saat bekliyoruz böyle. Millet yorgunluktan ölmüş, akşam yemişiz zaten. Benim kafada böyle ten 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 bu çalıyor. Aa, çok iyi ya, o müthiş yani. O belli sokakta yaşayan bir tane abi, şarapçı abi. Baliciyim eserini icra ediyor, sanatını icra ediyor. Saygımız var, severiz. 15 sene geçmiş. Ulan zaman çok çabuk geçiyor ya. 15 sene arkadaşlar, 15 sene. Ben 17 yaşındaydım o zaman bu dayının videosu yüklendiğinde. Ay, yaşlandık lan. 15 sene. Uf. O abi hayatta mıdır acaba ya? Kaç kişi böyle sokakta yaşayarak aklını yitiriyor insanlar arkadaşlar. Çok zor koşullar. Bakmayın siz böyle güldüğüme. Ben şarkıya gülüyorum. Abiye güldüğüm yok yani. Ben çalıştım ya. Evsizlerle de bir dönem çalıştım. Üniversitede staj yaparken. İzmir'de böyle sokak sokak gezip evsizleri buluyorduk. İşte kuruma almaya çalışıyorduk onları. Sokakta kalmasınlar. Yiyecek yemekleri olsun, yatacak yerleri olsun, duş alabilsinler. Daha böyle güvende olsunlar, rahat olsunlar diye. Kimisi gelmek istemiyor arkadaşlar. Sokaklar o kadar özgür ve iyi geliyor ki o insanlar. O zor koşullarda yaşamaya kendilerini adapte etmişler. Alamıyorduk kuruma insanları, yani gelmiyorlardı. Bu abimiz de işte sokakta bambaşka bir kafada yaşıyor yani. Yapacak çok şey var bu konu hakkında. Yapacak bir şey yok değil. Yapacak çok şey var. Ama ve lakin insanlar ne yazık ki çok duyarsız bu konulara. Arkadaşlar Sarasvati isminde bir tapınağa geldim şimdi. Sanırım su tapınağı olarak geçiyor ya da su sarayı olarak geçiyor. Karşıda Ubud Water Palace yazıyor. Çok güzel bir yer burası. Bir ibadethane. Şu kıyafetleri giyiyorsunuz. Bende de var o kıyafetlerden. Girişte ücretsiz bir şekilde bu kıyafetleri giyiyorsunuz ama buraya giriş ücretli. 60.000 rupi. Ben para birimini unuttum. Rupi ödedim. O da işte 3,5 dolar civarı bir şey yapıyor. Şöyle başınıza ne diyorlardı buna ya? Ulan deste mi diyorlardı? Unuttum. Bunu bağlıyorsunuz. Böyle kimono tarzı bir şey giyiyorsunuz. Bir de şöyle göstereceğim. Bir etek giyiyorsunuz arkadaşlar. Etek değil de beli saran bir çarşaf diyeyim. Çarşaflı beli sarıyorsunuz. Şu arkadaşın üstünde gördüğünüz gibi. Bu şekilde giriyorsunuz içeri. Saygıdan kaynaklı olarak geliyorlar. Böyle ibadet ediyorlar arkadaşlar. Gayet güzel. Yani ben şu tapınakların kapıları olsun, heykelcikler olsun, üzerindeki işlemeler olsun o kadar beğendim ki gerçekten çok güzel. Burada büyük ihtimalle böyle gösteri oluyor, su gösterisi oluyor, bir şeyler oluyor. Değişik bir yer arkadaşlar. Suyun üzerindekiler nilüfer değil mi arkadaşlar? Ben doğru biliyorum. Burası lotus tapınağı çünkü ama lotus görmedim. Birçok yerde böyle nilüferler var. Belki ben lotusu görememişimdir, yani gözden kaçmıştır, bilmiyorum. Tanrıça Sarasvati'ye adanmış bir tapınakmış bu arada. O da bilgelik ve sanat tanrıçasıymış. İlginç bir yer, değişik bir yer yani. Şu kıyafetleri filan giydirmeleri bile başka bir hava katıyor ya. Onu söylemem gerekiyor. Arkadaşlar Endonezya nüfusunun çok büyük bir kısmı, böyle %90'lık bir kesimi Müslüman. Lakin Bali'de yaşayan insanlar için bir istisna söz konusu. Burada yaşayan toplumun, nüfusun çok büyük bir kısmı, yine böyle %90'lara varan bir kısmı Hindu.
Fakat Hindistan'daki Hinduizm gibi düşünmeyin. Daha farklı bir Hinduizm inancı. Bali Hinduizmi diyorlar. Bundan bahsetmek istiyorum sizlere birazcık. Şimdi Bali Hinduizmi animist inançlarla Budist öğretileri harmanlayıp oluşturdukları bir inanç sistemi. Peki nedir animist inançlar? Doğada bulunan canlı cansız bütün varlıkların bir ruhu olduğuna inanıyor animistler ve bu ruhu önemsiyorlar. Ve bu ruhların insan yaşamını etkilediğini düşünüyorlar. Böyle bir inanç sistemi arkadaşlar. Sabah evlerin önüne bıraktıkları o çiçekleri, pirinçleri görmüştük ya, ona Canang Sari diyorlar. Yani çiçekli adak diyorlar. Her evin, dükkanın, heykelin, heykelciğin önünde onu görebilirsiniz. Günde birkaç defa, saat fark etmeksizin, belki ya da bir saat dilimi de vardır bilmiyorum, çiçeği koyuyorlar, pirinç sunuyorlar, su sunuyorlar, tütsü yakıyorlar. Bunu birkaç kere gözlemledim arkadaşlar. Denk geldim. Günün belirli saatlerinde bu ritüeli gerçekleştiriyorlar. Aslında bir dua, bir ibadet gibi bir şey bu. Bali Hinduizminde bunu sıklıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hinduizm ise milattan sonra 1. yüzyılla 5. yüzyılların arasında buraya yerleşmeye başlamış. Hindistan'dan gelen tüccarların çok büyük etkisi var. Daha sonrasında burada farklı bir yorum katmışlar ve Bali Hinduizmi ortaya çıkmış arkadaşlar. Bali Hinduizminde sessizlik günü adı verilen çok ilginç bir gün var arkadaşlar. Niyepi olarak geçiyor. Kötü ruhları arındırdıkları bir gün. O gün hiç ışık yok, hiç internet yok, dışarı çıkmak yok. Kötü ruhları arındırıyorlar arkadaşlar. Farklı bir mentalite, farklı bir bakış açısıyla yorumladıkları bir ritüel gibi bir şey aslında ve buradaki turistler de internette yazan bilgiye göre söylüyorum, uymak zorundaymış bu kurallara. Böylelikle bu kötü ruhları arındırdıklarını düşünüyorlar. Böyle bir ritüel arkadaşlar. Kahve içmeye geldim dostlar. Luwak kahvesi içeceğim. Biliyorsunuz Endonezya'da çok meşhur, dünyanın en pahalı kahvelerinden biri. Belki de dünyanın en pahalı kahvesi olarak geçiyordur, onu bilmiyorum. Kahve çekirdeğinin kilosu 2000 dolara kadar çıkıyor. Bir misk kedisi. Kahve meyvesini yiyor, tamam mı? Meyve kısmını yiyor. O çekirdek kısmı kalıyor, tamam mı? O bağırsaklardan geçiyor. Bağırsaklardan geçerken tabii bu çekirdek fermente oluyor arkadaşlar. Daha sonrasında bunu dışkılıyor. Dışkıladıktan sonra bunu topluyorlar, uzun süre yıkıyorlar, işte kurutuyorlar, kavuruyorlar derken size luwak kahvesinin çekirdeği oluşmuş oluyor. Çok zahmetli, doğal olarak bir hayvanın onu, o mis kedisinin onu yemesi ve işte tüketmesi, boşaltması gerekiyor. Siz de onu toplamanız vesaire diğer süreçler gerekiyor. Bu çok zahmetli bir süreç. O yüzden pahalı bir kahve, çekirdeği pahalı bir kahve. Demlikte kahve söyledim arkadaşlar. Bundan ne kadar çıkar bilmiyorum. Hemen bakacağız. Şöyle bir bardakta herhalde 2 tane luwak kahvesi çıkar. 120 bin rupi ödedim buna. 300 TL, 310 TL civarı bir şey yapıyor. İçimi daha yumuşak ve güzel oluyormuş. O yüzden bayağı popüler bir kahve. Hayvan meyve yiyecek de onu boşaltacak, sindirecek, bir şeyler yapacak da bırak hayvan yesin rahat. Hayvanın bokunu niye ayıklıyorsun kardeşim ya? Bırak onu da içmeyi verin, değil mi? Yani geldik içiyoruz. Ah şu popüler kültür ah. Belki daha ucuzu basiti vardır bilmiyorum ama 2000 dolara kadar çıkıyormuş yani. Bundan luwak'ın haberi var mı? Yok. Hayvana bir şey var mı? Yok. Anca sakal. Anca cepte. Hayvan da garibim orada yesin meyveleri bıraksın. Siz onu öyle toplayın. Ah olan insanlara. Bali çekiyorum arkadaşlar. Birazcık sulu ama. Birazcık sulu. Bu yapmasam olmaz. Aklıma geldi. Yapmasam olmazdı. Durum bu. Sığındık. Yani neredeyse 45-50 dakikalık sığınmış vaziyetteyim. Havayı kararttık. Gitgide artıyor yağışın şiddeti, durmuyor. Yani böyle muson vurur geçer dediler. Vurdu geçmedi, şiddetini arttırdı. Artık burada bekleyeceğim biraz. Sonrasında bir yere sığınırım. Yemek bir şeyler yerim arkadaşlar. Daha sonrasında da odama giderim. Artık bir sonraki videoda Ubud'un dışına çıkacağız. Şimdi bu videoda böyle Ubud'un merkezinde, çevresinde birazcık dolaştık. Yakınlardaydık. Bir sonraki videoda Ubud'dan çıkacağız. Başka bir yerlere gideceğiz. Burada nereler gezilir, nereler görülür, yağmurun artık el verdiği kadarıyla göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Umarım keyif aldınız. Bali'ye bir merhaba dedik. Adaya giriş yapmış olduk ve serimiz başlamış oldu. Birkaç videoluk bir seri olacak arkadaşlar. Umarım keyifle takip edersiniz. Ben kendi tarzımda aktaracağım.
Mutlaka Bali ile ilgili çok fazla video izlemişsinizdir. Ben kendi tarzımda aktaracağım. Yağmurun el verdiği kadarıyla gezeceğiz. Merak ettiğim yerleri sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimşek de çakıyor, yağmur da hızlanıyor. Su gibi geçen bir gün olsun. Sağlık, mutluluk diliyorum, huzur diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmaya, beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmaya, beğenmeme tuşuna basmaya özen gösterin unutmayın arkadaşlar. Abone olup kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. Bu senenin sonunda 500.000 abone hedefine ulaşmak istiyorum. Hedef koydum kendime. Yorum onu da alırım. Etkileşim yaratalım. Kendinize çok iyi bakın. Bali'den sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.